Şimdi hadiste diyor ki ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim diyor. Peki Allah'ın bu bilinmek istemesi ihtiyaçtan mı? Hayır, iktizadan. Ne demek bu iktiza? Güneş bizi aydınlatmak ister dediğimizde güneşin bizi aydınlatmaya ihtiyacı mı var? Hayır, neyi var? İktizası var. Şimdi güneşin güneş olma gereği nedir? Aydınlatma faaliyetidir. Şimdi siz suyun üstünde bir ışık görseniz, deseniz ki Mehmet bu ışık nereden? Bu ışık güneşten. Çayın üstünde bir ışık görseniz, deseniz ki Mehmet çayın üstündeki bu ışık nereden? Yine güneşten. Muhatap bana şöyle devam etse, ya Mehmet sana da ne sorsak? Onun üstündeki ışık güneşten, bunun üstündeki ışık güneşten. Peki kardeş güneşteki ışık nereden? Yahu güneşteki ışık yani aydınlık güneşin kendi özelliği, zati özelliği. Güneşteki ışık nereden diye bir soru olabilir mi? Olamaz. Demek ki bir şeyin özelliği onda zati ise, yani güneşin ışık verme ve ısı verme olayı onda zati ise, zati şu demek, kaynağı kendinden olan demek. Onun bizi aydınlatması ve ısıtması ihtiyaçtan değil. Böyle iktiza ediyor. Gerekliliğinden dolayı bu şekilde yapıyor. Bakın Allah'ın esmaları bize neden sunuluyor? İhtiyaçtan mı sunuluyor? Hayır. Neyden Utku? İktizadan. Gerekliliği bu. Yani zatında bu özellik varsa onun muktezisi, iktizası, gerekliliği onu göstermektir. Şimdi yine aynı arkadaş gelip dese ki Mehmet bu neden ıslanmış? Sudan. Peki Mehmet bu neden ıslanmış? Sudan. Ve bana dese ki ya Mehmet neyi sorsam sudan ıslanmış diyorsun. Peki su neden ıslanıyor dese? Su neden ıslanıyor diye bir soru sorulamaz. Çünkü ıslaklık suyun zati özelliğidir. Biraz daha değişmek istiyorum konuyu. Şimdi bana kapakla mı su dökülse daha çok ıslanırım? Kovayla mı su dökülse daha çok ıslanırım? Kovayla su dökülse ben daha çok ıslanırım. Çünkü bende ıslaklığın zati bir özelliği yok. Peki diğer sorumu sorayım. Bir bardak suyu okyanusa mı döksem okyanus daha çok ıslanır? Okyanustaki suyu bir bardak suya mı döksem o su daha çok ıslanır? Böyle bir daha çok mertebe meselesi konuşamazsın. Çünkü ıslaklık suyun zati bir özelliğidir. Şimdi su neden ıslatıyor beni sorulabilir mi? Sorulamaz. Çünkü suyun bizi ıslatması ihtiyaçtan değildir. Onun zati özelliği ıslaklık mı? O zaman iktizadan dolayı bizi ıslatması lazım. Yine ana konuma döneyim. Her güzellik ve mükemmellik sahibi o güzellik ve mükemmelliğini göstermesi ve görmesi iktiza eder, ihtiyaçtan değildir. Allah neden bize ikram ediyor? Çünkü ikram etmek onun zati özelliğidir. Şimdi cömert bir adam ikram etmek ister mi? İster değil mi? Alır mesela 100 kişiye iftar verir. Peki o adamın ikram etmeye ihtiyacı mı var? Hayır, hayır. İkram ettiklerinin ihtiyacı var aksine. Peki neden o adam ikram ediyor? Çünkü birinde cömertlik varsa cömertliğin iktizası yani gereği ikram etmesidir. Peki mutlak cömertlik kimde? Allah'ta. Peki Allah bu kainatı bize neden ikram etti? İhtiyacın var. Hayır, iktizası böyle. O özellik zati ise güneşin nasıl ışığını sunuyor? Su nasıl ıslatıyor? Allah da o şekilde ikram ediyor dememiz lazım. Rahim olan şefkat etmek ister. Peki rahim olan birisinin şefkat etmeye ihtiyacı mı var? Hayır, hayır. Mesela annenizin size merhamet etmeye ihtiyacı var mı? Hayır. O özelliğin numunesi, damlası annenizde var. Ve o özelliğin gereğince yani iktizasınca gel evladım aç kalma diye sana rahmet ediyor. Damlası olan rahmet ederken Rahim ismi ne eder? İktizasınca o özelliği sergiler. Ve o özelliği Allah Azze ve Celle hem görmekten kutsi, mukaddes bir lezzet alır hem de göstermekten bir lezzet alır. Salvador Dali gibi. Hem resmini çiziyor, kendisi bir lezzet alıyor hem de sergiliyor. İzleyenler bir lezzet alıyor. Bak çok ince bir sır var burada. Ama bunları yapması için Allah'ın ihtiyacı mı var? Hayır. Bir şey zati özelliğindeyse onu sergilemek ihtiyaç değil, iktizadır. Demek ki Allah Azze ve Celle kainattaki bütün güzel ve mükemmel isimlerini bize göstermesi ihtiyaçtan değil, iktizadandır.